Bugün sizlerle kariyerinin her anına ait olduğunu kanıtlamak için savaşarak geçiren bir kadının Kellyanne Falcon'un hikayesine bakacağız. Şimdi bu sözler aslında her şeyi özetliyor. Düşünün, Kellyanne Falco daha 17 yaşındayken böyle bir dünyaya adım atıyor. Yani kadınların üniformayla pek de hoş karşılanmadığı, hatta savaş eğitiminde onlara zerre güvenilmediği bir zamandan bahsediyoruz. O basitçe bir işe girmiyordu. Hayır, adeta fırtınalı bir denize tek başına atlıyordu. Peki Falco'yu bu kadar zorlu bir yolda ayakta tutan şey neydi? Gelin hep birlikte onun bu sarsılmaz karakterinin kökenine, temellerine bir inelim. Bakın, onun derdi birilerinin onu kabul etmesi falan değildi. Kesinlikle değildi. O, hak etmeye kararlıydı. Yani önüne konan her standardı sadece karşılamakla kalmayıp onu paramparça etmek istiyordu. Başarı ona göre lütfedilen bir hediye değil, tırnaklarıyla kazıyarak söke söke aldığı bir haktı. Dile kolay. Tam 34 yıl. Düşünsenize, pes etmenin çok daha kolay olduğu kim bilir kaç tane gün, kaç tane an yaşadı. Ama o direndi. Yani bu 34 rakamı takvimdeki sıradan bir sayı değil. Bu çelikten bir iradenin adeta bir anıtı. Ama hikaye burada bitmiyor. Falcon'un savaşı sadece kışlada üniforması içindeyken değildi. Asıl büyük mücadele mesleki zorlukların çok ötesinde, hayatın tam da merkezindeydi. Şöyle düşünün, Falcon'un hayatı aslında iki ayrı cephede geçiyordu. Bir tarafta dünyanın dört bir yanına uzanan, nefes aldırmayan bir deniz piyadesi kariyeri, diğer tarafta ise bir çocuğu tek başına büyütmenin o devasa sorumluluğu. Ve işin en zor kısmı neydi biliyor musunuz? Bu iki dünyada birbirinden zerre kadar taviz kabul etmiyordu. Yani ne bir kısa yol vardı onun için, ne de ona sempatiyle yaklaşan biri. Hiçbir destek ağı yoktu. Sadece ve sadece her yönden üzerine gelen ve hiç azalmayan bir baskı. Hata yapma lüksünüzün olmadığı, yorgunum demeye hakkınızın olmadığı bir hayat düşünün. Çünkü sizden beklenen tek bir şey vardı: mutlak, üstün performans. İşte bu durmak bilmeyen performans, onu gerçekten de çok önemli engelleri aşmaya götürdü. Ama bu öyle alkışlar eşliğinde, törenlerle olan bir şey değildi. Falco, deniz piyadelerinin savaş eğitimi ortamlarına giren ilk kadınlardan biriydi. Ama bakın, bu sembolik bir görev falan değildi. Hani kadın da olsun diye açılmış güvenli bir pozisyon hiç değildi. Hayır. Ona savaşçıları bizzat muharebeye hazırlama gibi kritik, gerçek sorumluluklar verildi. Yani başarısızlığın bedelinin insan hayatıyla ödendiği görevlerdi bunlar. Ve işte işin en inanılmaz, hatta en sinir bozucu kısmı da burası. Ortam öyle bir haldeydi ki yapılan her hata anında onun varlığına, kadın olmasına bağlanıyordu. Ama ortada bir başarı varsa o kesinlikle başkasının sayılıyordu. Düşünebiliyor musunuz bu durumu? Her an ayağınızın kaymasını bekleyen gözler üzerinizdeyken her türlü suçlamaya açık ama hiçbir takdire layık görülmeyen bir pozisyondasınız. Peki, 10 yıllar boyunca süren bu sessiz savaşın, bu tanınmayan zaferlerin sonunda ne oldu dersiniz? Hikayenin sonu belki de en çarpıcı kısmı. Bütün bu baskıya, bütün bu zorluklara rağmen Falco yarbay rütbesiyle emekli oldu. Bu öyle sıradan bir rütbe değil. En ideal şartlarda bile çok az insanın ulaşabildiği bir liderlik zirvesi demek. Ama işte onca yıllık hizmetin, onca mücadelenin sonunda ne bir tören vardı ne de gazetelerde bir başlık. Hiçbir şey. Sadece sessiz bir veda. İşte tam da bu nokta bizi onun asıl mirasına getiriyor. Çünkü onun mirası sadece bir ilk olmanın çok daha ötesinde. Şimdi tarih genellikle ilkleri kutlamayı sever, değil mi? Ama o ilk olmanın ardından gelen o amansız baskıyı hatırlar mı? Yani bizler hatırlar mıyız? Zirveye ilk çıkan kişiyi alkışlarız. Ama o kişinin orada tek başına o rüzgara nasıl direndiğini, arkadan gelenler için o yolu açık tutmak adına nelerden vazgeçtiğini pek düşünmeyiz. İşte Kellyanne Falcon'un mirası tam da bu. O sadece bir kapıyı açıp gitmedi, hayır. O kapının bir daha asla kapanmayacağından emin olmak için yeterince uzun süre orada kaldı, o cepheyi tuttu. Mesele sadece bir engeli aşmak değildi yani. Mesele o kapıyı bir daha kimse kapatamasın diye içeriden sistemin kendisini değiştirmekti. O bir kapı aralamadı, o kapıyı kökünden söküp attı.